Herkese selamlar. Bu videoda sizin için hazırladığımız Borsa İstanbul'un en küçük 5 hissesinin analizini sizinle paylaşacağız, inceleyeceğiz. Tabii bu incelemeyi teknik olarak yapacağız. Yani teknik analizle yapacağız. Bizim teknik analiz kursumuz var. Ekranda gördüğünüz gibi. Videonun açıklama bölümüne linkini koyacağım. Linki tıkladığınız zaman bu şekilde karşınıza çıkacak. Ama bilgisayardan almanızı tavsiye ederim. Sıfırdan zirveye kadar teknik analizi öğreneceksiniz. Hatta temel analizin bazı konularından da size bahsediyoruz. Sadece 300 TL'ye sahip olabilirsiniz. Tıkladığınızda karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Altta gördüğünüz gibi hemen kaydolun diyor. Burayı tıkladığınız zaman bilgilerinizi girip satın alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 41 puan ve 97 öğrencimiz var. Daha aşağı indiğinizde bu kursun içeriği olarak 6,5 saat uzunluğunda video içeriği, 5 makale, TV ve mobilden erişim, ömür boyu tam erişim, yani ömür boyu istediğiniz yerden istediğiniz şekilde videoları izleyip öğrenebilirsiniz. Konuları da aşağıda zaten mevcut. Gördüğünüz gibi birçok konuda yaklaşık 40-50 tane video içeriğine sahip. Reklamı fazla uzatmadan dilerseniz hemen analizimize başlayalım. Evet, ne dedik? Borsa İstanbul en küçük 5 şirketin hisselerini teknik analiz ışığında inceleyeceğiz. En küçük şirket olarak karşımıza Dirit, yani Diriliş Tekstil çıkıyor. Şöyle aylık grafiği açtığımızda gördüğünüz gibi çok fazla yükselmiş bir hisse değil. Zaten şöyle baktığımızda 5 TL civarlarında seyrediyor. Tabi bu aylık grafik. Aylık grafik ne demek? Şu gördüğünüz mumların her bir tanesi bir ayda oluşmuş demek. Teknik analiz bilenler zaten biliyor. Bilmeyenler de öğrenmiş oldu. Şimdi aylık grafikte uzun vadeli bir grafik açtığımızda şöyle gördüğünüz bir çanak var. Hatta sizin için şöyle çizelim. Bakın, bir ucu burası. Bir ucu burası. Burası bizim çanağımız. Ve buraya kulp benzeri bir hareket yapıyor. Şu an şöyle baktığımızda şuraya çekelim burayı. Ve şu şekilde bu çanağı bir kulp yapıyor gibi görünüyor. Tabii siz bu hisseleri temel olarak da inceleyebilirsiniz. Hatta inceleyin. Benim bildiğim Diriliş Tekstil'in bir mahkeme süreci var. Bu ayın 27'sinde oluşacaktı. Tekrar ertelenmiş, Haziran sonunda, onu takip edebilirsiniz. Ama eğer olur da olumlu sonuçlar çıkarsa bu hissede güzel bir yükseliş görülebilir diyelim. Peki bu yükselişler olursa nereye kadar olur? Teknik analiz olarak baktığımızda bakın, burada ne dedik? Bir çanak, bir de kulp var. Peki buranın hedefi ne olur? Eğer bu çanak kulp oluşursa hedef neresi olur? Şöyle çizelim hemen sizinle birlikte. Şurası bizim çanak tamamlama seviyemiz. Şurası bizim çanak kulp oluşumunun tamamlanması seviyesi 12-26'lar. Şu an baktığımızda 5 seviyelerinde. Eğer olur da 12-26'lar yukarıya kırılırsa gördüğünüz çanak kulp oluşmuş olacak. Ve 12-26'ların 12-30'ların üstüne atıp orada kalıcı olursa da çanak kulp hedefimiz uzun vadeli olarak 293 TL olarak görünüyor. Eğer dediğimiz gibi şirkette iyi gelişmeler olur da en azından şu an bir dava var, bu dava olumlu giderse, olumlu geçerse uzun vadeli, tekrar altını çizmiş olalım, 12 üstüne çıkıp kalırsa çanak kulp hedefi 293 TL olarak karşımıza çıkacaktır. O da yaklaşık şöyle bir bakalım sizinle birlikte, şu andan itibaren %5526'lık bir yükseliş. Yani gerçekten güzel bir yükseliş ama işler iyi giderse. Fakat şu an biraz daha kısa vadeli bakalım şu şekilde. Baktığımızda şurada bir yükselen trendimiz var. Pembeyle gördüğünüz, hatta biraz kalınlaştırayım burayı. Evet. Şu çanağı da kaldıralım. Şu an için gördüğünüz gibi yükselen pembe bir trend görüyorsunuz. Şu an buranın desteğinde ve destek noktası 4.98-5 seviyeleri. Eğer buralar aşağı kırılırsa bahsettiğim çanak kulp formasyonu iptal olur. Daha sonrasında 4.38-3.64'lere kadar düşme ihtimali var. 3.64'ler kırılırsa artık bu hisse çok da yükseliş göstermeyebilir ve böylece zaten bu seviyelere geldiğinde büyük ihtimalle davayı kaybetmiş olacaktır. Onun için davayı kaybederse çok da bir yükseliş beklememek lazım, ama davayı kazanırsa ve ileride hani şirketin işleri iyi giderse de bahsettiğim seviyeler hedef olarak karşımıza çıkacaktır ve yatırım tavsiyesi olmadan söylemiş olalım diyelim ve devam edelim.
Evet, Borsa İstanbul'un en küçük ikinci şirketi MMCAS. Tabi bu borsa kodu MMCAS diye yazarsanız çıkacaktır. Bu da aynı şekilde aylık bir grafik. Şu an baktığımızda nedir durum? Şöyle bir yükselen trend çizelim. Ana trendimiz burası ve onun hemen yukarısında bir ara trendimiz var. İkisini de pembeyle çizmiş olduk. Ve daha sonra şuradan bir düşen çizersek ortalama şu şekilde. Şu an bu arada sıkışıyor. Tabi bu aylık bir grafik, dediğim gibi oluşan her mum bir ayda oluşmuştur. Tabi daha kısa vadeli bakacağız. Aylık grafiği, yani çok uzun vadeli görüntüsü bu şekilde. Haftalık grafiğimizi açalım. Evet, haftalık grafiğinde şöyle baktığımızda destek seviyesi, yani ara destek seviyesi 4.10'lardan geçiyor. 4.10 aşağı kırılırsa hisse aşağılara düşmeye devam edecektir. Önce 2.31, daha sonra şöyle baktığımızda 1.80 seviyelerine kadar düşme ihtimali var. Fakat olur da şu gördüğümüz düşen yukarıya kırılırsa, burası bir üçgen, hatta şöyle pembeyle gördüğünüz bir üçgen. Burası eğer yukarıya kırılırsa hedef neresi olur? Şöyle bakalım sizinle birlikte. Şöyle çizmiş olalım. Bu üçgen yukarıya kırılırsa, ki kırılma seviyesi 6.55'lerden geçiyor. 6.55'ler kırılırsa önümüzdeki haftalarda, aylarda güzel bir yükseliş olup öncesinde 10 TL seviyesi, ondan sonraki üçgen hedefi olan 42.68'lere gitme ihtimali doğar. Tabi şartımız nedir? 6.55 üstüne atıp orada kalıcı olması. Fakat aşağı düşüp de 4.10'ları aşağı kırarsa 1.82 TL seviyelerine kadar düşme ihtimali var diyelim. MMCAS'ın da, MMCAS veya her neyse, bunun da teknik olarak görünümü bu şekilde, ama temelini bilmiyorum şahsen. Siz temelini araştırabilirsiniz. Sondan üçüncü, yani en küçük üçüncü şirketimiz de Bremen oluyor. Buna da baktığımızda çok fazla bir yükseliş göstermemiş. Hatta neredeyse hiç yükselmemiş diyebiliriz. Buranın dibi 0 nokta kaç 16 TL'ler, şu anda da 1.65 seviyelerinde. Mesela Mart'tan beri birçok hisse çok aşırı derecede yükseldi. Fakat buna baktığımızda Mart'tan bu yana %180'lik bir yükseliş göstermiş. Hiçbir şey çok da güzel bir şirket değilmiş gibi görünüyor. Tabi ileride işler iyi olursa bilemem. Fakat şu an baktığımızda şurada bir yükselen trendimiz var. Şu şekilde ve oradan destek almış gibi görünüyor. Burası da sağlam bir destek gibi görünüyor. Kaçlar? Şu an 1.65'lerde, 1.44'ler. Güzel bir destek seviyesi. Aylık grafik bu. Şöyle haftalığa dönelim. Haftalığa baktığımızda da çok farklı bir şey yok. Burada bir çanak kulp formasyonu yapmış fakat yukarıya kıramamış. Tekrar aşağı doğru düşmüş. Kısa vadelik günlük grafiği açtığımızda burada ortalamaların hala altında seyrediyor. Şöyle ortalamaları bir kapatalım. Burada düşen bir trendimiz var. Şu an oranın direnç seviyesinde, buradan satış yiyebilir. Dikkatli olun eğer elinizde varsa. Dediğim gibi 1.44 aşağı kırılırsa hisse çok daha aşağılara düşecektir. Fakat şurada gördüğünüz düşen yukarıya kırılırsa, yani önümüzde 1.68'ler var. Orası yukarıya kırılırsa 2.5 TL seviyelerine kadar gitme ihtimali doğar teknik olarak diyelim. Bunun için de çok söyleyecek fazla bir şeyimiz yok. Temel olarak siz de dediğim gibi inceleyebilirsiniz diyelim ve devam edelim. Etihad hissesi, ona da baktığımızda burada bir çanağımız varmış. Tabii bu aylık grafik çok uzun vadeli bir çanak varmış. Ve hemen haftalık grafiğe dönelim. Bu hisseyi sizinle paylaşmıştık. Daha doğrusu analizini sizinle paylaşmıştık. Bir Telegram grubunda pazarlanıyordu. Hatta ben de o grupta vardım ve takip ediyordum. Nitekim 3 TL'lere kadar düştü. 3.40'lara vesaire düştü. Şu an baktığımızda durumu nedir? Şunları bir kaldıralım istiyorum. Şu anda da düşen bir trendimiz görünüyor. Şöyle baktığımızda trendin direnç seviyesine gelmiş durumda. Buradan satış yiyebilir mi? Yiyebilir. Fakat yukarıda şöyle şuralara bir açayım.
Bu günlük bir grafik ayrıca. Ne dedik? Yukarıda 5 TL seviyesi var. Eğer burası kırılırsa bir umut doğar ve 9'lara kadar gitme ihtimali olabilir ki borsada yukarıya doğru gidecekse bu hissede bir miktar yukarıya gidebilir. Ama nedir? 4.99 5 seviyeleri yukarıya kırılırsa. Ama aşağı düşerse tekrar 3.67'lere kadar bir düşüş olabilir. Dediğim gibi 4.99 5 seviyesine dikkat. Burası kırılmadan bir yükseliş beklenemez diyelim ve devam edelim. Evet, son hissemiz EUKYO. Buna da baktığımızda sanki bir çanak kulp formasyonu var gibi. Şöyle bakalım sizinle beraber. Evet, burada bir desteğimiz oluşmuş 3.20'lerde. 3.20'lerin üstünde kaldığı sürece, hatta onun altında da şurası 2.74'ler var. Zaten çanağı tamamlamış. Şöyle baktığımızda buraya bir kulp yapma çabasında şu an. Başarılı olur da buraya bir kulp yaparsa uzun vadeli olarak şöyle sizin için bir hedef söyleyelim. Tabii yatırım tavsiyesi olmadan. Tabii bu da gördüğünüz gibi aylık grafik. Yani her bir mum bir ayda oluşmuş. Bu derece uzun vadeli bir grafik. Dirençlerimizi çizelim. Evet, şu an 4.35 seviyelerinde. Eğer bu kulpu oluşturacaksa 10 seviyelerine kadar gitmesi lazım. 10.86, 11 seviyesi eğer aşılır da gördüğünüz gibi bu çanak kulp formasyonu oluşursa uzun vadeli olarak bu hissenin de hedefi 198-200 TL'ler olarak görünüyor. Ama nedir şartımız? Şu çanağın oluşması, yani şu hareketin tamamlanması. Bu hareket tamamlanırsa büyük ihtimalle bahsettiğimiz seviyeler gelecektir. Evet, sizin için Borsa İstanbul'un en küçük 5 hissesini inceledik. Teknik olarak durumuna baktık. Teknik hedefleri verdik sizin için. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz bu şirketler hakkında ne düşünüyorsunuz? Temel olarak araştırdınız mı? Bilginiz var mı? Varsa siz de bizimle paylaşırsanız mutlu oluruz. Varsa düşünceniz mutlaka yorum bölümüne yazın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.